Hoş geldiniz arkadaşlar. Hayırlı akşamlar, bol kazançlar. Umarım her şey yolundadır. Şöyle bir kendi durumumuza bakalım kısaca. Kendi durumuma bakayım. Zararlarımız ne alemde? Dün de maalesef aşağı doğru inmedi tam olarak. Alım yapamadım. Ee, Burada zararımız büyüyor. Taraf zaten sağlam bir zarardadır muhtemelen. Evet, ya aşağı yukarı aynı. Çok aman aman bir şey yok. Beklentim ve kademelerim belli olarak devam ediyorum. Rainbow'la devam edelim. YouTube kanalı da bizim ayı sezonunu yaşıyor. Günlük 8 görüntüleme, 6 görüntülemeyle gidiyoruz. Kendime gülüyorum sadece tabii ki ama yapacak bir şey yok. Yani şu an böyle dijital arşiv olarak devam ettiriyorum. Zamanla böyle kaldıkça da oradaki süreyi azaltarak devam ederim. Buraya gerçekten fazla vakit ayırıyorum sonuçta. Eee, Çek, ayarla, yükle vesaire bunlar zaman alıyor. Bakacağız oraya da ama böyle olmazsa aylık özet gibi şekle de geliriz bakarız. Hani işte aylık şu seviyeden buraya geldik gibi falan bir şeyler bakarız. Belki haftalığa döneriz. Gün içinde o kadar emek verip yani sonuçta hani kimseye faydası olmadığı için diyorum. Yoksa ben zaten kendi adıma zaten bakıyorum. Hani sıkıntı yok ama bu kadar vakit ayırmak biraz şey anlamsızlaşıyor benim için de. Yani oraya ayırdığım vakti kendime ayırırım gibi düşünüyorum birazcık. Bakacağız. Şimdilik yani bir şey yok ama öyle bir yaza doğru bakarız. Burada Rainbow tarafı bize ayı bölgesinde olduğumuzu net gösteriyor. Hani alım bölgeleri birazcık beklemeli alım bölgeleri. Forma tarafına şu an bakmamıza gerek yok ama işler olumlu gittiği zaman o zaman de, uyarımızı yapacağız. Bakalım bugün yani çok aman aman bir hacim olmayan piyasada olduğumuz için 59 milyon dolar. Öteki tarafta 46 milyon dolarlık bir lig seviyesi var ama aman aman bir şey yok, hareket yok piyasada. Toparlanacağını tahmin ediyorum. Şimdi burada yani satış bölgelerinin nasıl bakın çoğaldığını göreceğim. Bu 75'e doğru gittikçe bir baskı var tabii ki. Aşağılarda da ufak ufak güzel bölge oluşuyor. Bu da güzel, olumlu bir şey. Gelelim bakalım 100. parite neymiş? Görmek babında. 12 protokol bizim IOTA kaybolmaya devam olarak şimdilik kaçta? 116. Yani bakalım. Burada normal yine aynı bölgeye geldi. Yani beklentim evet şu 2-4 bölgesinin çalışıp 2.60'lara doğru gelmesi. Yani buradan aşağıya değil de yukarı yönlü hedefi daha yatkın buluyorum ama piyasa gitmiyor yani sonuç olarak öyle bir gerçek var. Korku endeksinin buralara kadar gelmiş olması da olumlu bir hareket ama yansıma yok. O hareketi görmedik henüz. Altcoin sezon endeksi kendi kendine yüze doğru gidecek herhalde. Burada ufaktan yeşillere sanki böyle daha çoğalıyor gibi. Eee, Yani beklentimiz o yönde ama son 90 gün içinde tabii eridi pariteler. Yani bu sadece benim içinde olduğum işlem değil, genel pariteler de eridi. Eee, Bakalım yeşillere ufak ufak dönmeye gideceğiz gibi. Yani benim beklentim o yönde açıkçası ama hacimsizlik devam ediyor buradaki süreç, maalesef öyle. Yani olumlu bir, senaryo yok gibi. Yani baktığımda böyle, yani şurası için olumlu bir senaryo yok gibi. Genel olarak baktığımda düşüşün şu aşamada bittiğini söyleyebilirim ama hacim yok. Sonuçta düşüş bitmiş olsa da hani yukarı gitmedikten sonra, eee, bir şey ifade etmiyor. Burada Bitcoin 59, Ethereum 10, Other tarafı 31 olarak karşımıza çıkıyor. Bakalım Ripple mı, BNB mi? Bitcoin, Ethereum, BNB, Ripple olarak devam ediyor buradaki süreç. Haydi bakalım duruma. Eee, Şöyle aşağıdan tüpraşla bir başlayalım.
Başlayabilirsek. Evet, başladık. Yani şuradaki süreç yukarı gidiyor, aşağı geliyor ama bence şu bölge yani 280'leri geçme durumu yok. Aşağı yönlü beklemek lazım. Buralarda işlem riskli. Yukarı gitse bile gerek yok. Ereğli tarafında yine ağır bir şeydeyiz herhalde. İnternette mi sıkıntı var diyeceğim ama bakalım ona da bakalım hadi Fast. Hop 200'leri görüyoruz aslında ama şey yok. Buradaki süreç aşağıda biraz daha bakın güzel bölgeler yavaş yavaş oluşan hani buralarda o risk alınır mı? Alınabilir. Eee, Yani şu 27-28'in altına gelmediği sürece değerlendirilebilir. Türk Hava Yolları için bakalım. Evet, burada hedefimiz olan bölgeden zaten yukarı gitti. Bakalım şimdi 266 bölgesi. Şimdi buradaki hedefimiz 350'lere doğru yine sanki oraya doğru yine gidecek gibiyiz. Ama bu bölgeden almak mantıklıydı. Buralarda artık 30'luk yukarı gitmişken alınabilir mi? Alınabilir. Tabii ki riski size ait ama o çok belliydi. Buradan %10 kar yapmış durumda zaten. İş Bankası'na bakalım. İş Bank. Bu çok ağır gidiyor ya şey. İnanılmaz. Bir daha şöyle bir yenileyim sayfaya ama anlandıramadım ya. Bazen veri çekmiyor herhalde. Sıkıntı oluyor diye düşünüyorum. Şu an başka bir şey yok. Burada da İş Bankası'nda da şu 13.30'lar civarları iyiydi. 16.30'lara doğru da bir yani hedeflenebilir. Oraya doğru devam edecek gibi de duruyor bence. Tekrar 13.30'lara gelse bile yukarı yön devam edecektir. Rahat tarafına bakayım. Bu da bize bir işaret herhalde çekme diye. Ee, Yani şey işlemiyor şu an. TradingView'de mi sorun var acaba? Anlayamadım ama bakıyorum. Açıp bir problemim var mı? Ne var ne yok kapatalım. Ee, Onlardan da bir çıkalım. Hani 3-5 açık bir şey var gibi ama onların da çok engel olacağını düşünmüyorsam da onları da bir halledeyim. Şöyle. Hani yok çıkalım. Evet bakalım. İmran tarafında bir olumsuzluk bence yine yok. Burada süreç yukarı yönlü gidiyor. Bizim hedef bölgemiz 55. Oraya kadar beklemek lazım diye düşünüyorum. Bir- tabii ki bizim hani işleme dahil olalım dediğimiz bölge itibariyle düşünürsek orada kârda olmamız lazım şu an. Ama buralardan dahil olunur mu? Hareket daha yeni başlıyor. Aylık ve haftalıklarında üstüne geldi. Olunabilir. Kötü bir bölgede değil. BCH'ye bakalım. BCH bence çok mantıklı yani. Bütün bölgeleri de günlükleri de alıyor gibi. Buradan red yiyor doğal olarak. 455'te şu an. 530'lara kadar bence devam. Ondan sonra bakılması mantıklı. Link yukarı hareketini yani yaptı ama çok hacimsiz. Yine burada 10 bölgesini hedeflemek mantıklı. TRX'e bakalım. TRX. Evet TRX'te yani em, böyle şey bölgesinde çok red yemesi normal yani 29'lardan. Burayı kazanırsa da gideceği yer işte 30 küsur bu 4 aylık bölge. Ama buralarda red yemesi normal. Biz şurada işlem konuştuğumuz için zaten o işlem gerçekleşti onu sileyim. Bu bölgelerdeki risk size ait tabii ki ama ben 30 benim ikinci bölgem. Eee, Takip ediyorum yani sadece işlem alma anlamında değil takip olarak. Sol. Solda baktığımızda günlük evet kırılım yapıyor ama gitmiyor yani parite. Burada ilk etap 93'ü bir geçmesini beklemek lazım. Benim hedefim 106.
Öyle de orayı da takip ediyoruz. Evet, FED'de kârdayız. 15'te biliyorsunuz bir işlemim vardı. Henüz tabii az bir kârdayız ama gidecektir şu 19'a doğru. Orada bakacağız. Adaya bakalım yapısı. Evet, bunda da bir olumsuz durumum bence yok. Bu da yukarı yapacaktır. Şurası önemli. 31.40, 31.50 bölgesine kadar düşünülebilir. Eee, Ters bir durum yok. Takibe devam. Neo açısından zaten konuştuk. Yukarıdaki bölgemizde belli. Bakın 2.97. Oraya doğru gidiyoruz. Biz şu bölgeleri konuşmuştuk. 2.4. Yani oradan 2.9'u hedefleyeceğiz. BNB. Gel bakalım BNB. BNB'deki hedefimiz 790. Eee, Yani hedef olarak koyduğumuz bölge. Muhtemelen şu 666'dan sonrası biraz boş. En azından 750'ye kadar. O şekilde düşünmek lazım. Burada da hani haftalık ve günlükleri de alıyor gibi. Muhtemelen aylık bölgelerine gidecektir. Olumsuz bir durumu yok. Evet, CZ yani hacimsizlikler bu can sıkıcı işte genel olarak hepsinde. Günlüklerini yapıyor ama hop aşağı hop aşağı hacimsiz paliteler. Burada tekrardan yani yükseliş olması için 41'in üstüne çıkması lazım ki toparlasın. Hani benim hedef bölgem 46 ama 41'in üstünde bir kalıcılık lazım. Yoksa tekrardan şu mor bölge 31'lere doğru sarkma mantıklı duruyor bana. Bakalım Doge. Doge. Evet, burada şu 10 Ekim bölgesi 94'ü alacak gibi. Hedefim zaten 115. Oraya gideceğiz. Bir aksi durum yok. Petrol tekrar yükselmiş galiba. Evet. Yani petrol tarafında artık takip etmemiz gereken bölge, bunu söylemiştim. 119. Şu bölge hep bizim için önemli. Burayı geçmeden kaldığı sürece düşüşü konuşacağız. Yani ben düşüşe daha meyilliyim ama henüz daha yukarıda bir düşüş teyidi alabileceğimiz oluşumlar olmadı. Yine de dediğim gibi şu 119'u geçmediği senaryoda işler aşağıya doğru gidecektir. Ethereum'a bir bakalım. Evet, Ethereum'da da artık şu bölge bizim çalıştı, yani burayı silelim. Dönüş arayacağız artık. Yani dönüş arayacağız derken hedefimiz yukarıda. Bu bölgelerden dönüş arayacağız. 2.62'ye kadar bir bekleyelim bakalım. Ripple, Ripple'da da henüz bir kırılım olmadığı için şu kalsın. 3. Yani şu bölgeler evet destek bölgeleri güzel. 1.38. Yani ben yine de burada 1.51'in üstüne çıkıp 1.67 bölgesine biraz daha orta uzun vade beklenti şeklindeyim. SC'ye bakalım. SC için de henüz çanlar çalıyor, yani hala çalıyor burada. Olumlu diyebileceğimiz bir senaryo yok. Bakın 4 günlük bölge ve şu kadarcık bölgede bir sıkıştı. Tabii ki bunların yukarı gidişleri hızlı olur ama buraların kaybı da aşağılara sıkıntı yaratır. O yüzden bence beklemenin mantıklı olduğu seviyeler aşağıda, çünkü hiç destek bölgemiz yok, yani sıkıntı orada. Eee, Biraz bölgeler olsaydı evet yukarı yön düşünülebilir ama bakın burada haftalık bölge var ve bir ay önceki bölgedeyiz şu an burada. Eee, Burayı kaybetmemek lazım. Kaybı 10 bölgesinin kaybı aşağılara atar. Atarsa da ben yüklü bir alım yapıp oradan kar elde etmeyi düşünürüm, açıkçası bunu söylüyorum. Eee IOTA için yani maalesef hani çok kötü bir şekilde trade ettiğim dönemimdeyim. Açıkça söylemek gerekirse. Burada da yine aynı şey geçerli. Bu şu bölge 62'nin kaybolmaması gerekiyor. Bu bir aylık önceki bölge. 62'nin kaybı bizi aşağıda nereye götüreceği belirsiz, meçhule doğru gidebiliriz. Yani lig olmaya kadar da gidebiliriz. O konuda ben kendi adıma bütün emirlerimi, her şeyimi hazırladım ama her şeyde düşünmek gerekiyor. O seviyede yani şu bölgede alım olursa işler biraz daha olumlu olacak gibi benim için. Bunları tekrar başlatayım, süreleri doldu.
Siz de görmüş olun 60'ta 50. Eee, buradaki süreçler böyle. Yani şu ikisinin, dediğim gibi aldığım emirlerim var ama yani olumsuz bakıyorum biraz açıkçası. Nedeni işte çok acımsız yani parite genel piyasa acımsız ama bu parite özelinde hiç, şey yok yani bir alım veya istek veya herhangi bir şey görmüyorum yani. O yönden burada size mesela işleme dahil olun demiyorum bile. Çünkü çok yani şey duruyor hani, bir yukarı gidiyor bir aşağı geliyor. Yani bu böyle bir red yapamaz. Heh, ben de yapamıyorum yani açıkçası ve Eee, şey olarak, çok yanlış işlem yaptığımı söylemem lazım. Bitcoin tarafında bir olumsuz durum yok. 75 bölgesi benim için ne zamandır olan bir bölge. Oraya gideceğiz. Oradan sonrasına bakacağız. Gümüş ve altın için düşüş beklentim vardı. Ne oldu bilmiyorum. Bakalım. Eee, evet. Yani şu bölgelerin destek olarak çalışması çok normal olmakla beraber ben yine de 70 bölgesine düşüşü beklerim. Altın için de hemen hemen aynı şeyi söyleyeceğim. Bu bölgeler destek olarak çalışabilir ama şuranın kırılımı bizi en azından 7'nin altına atacaktır. Hatta işte uzak gibi gelse de 650 civarları gayet mantıklı duruyor. Bakalım buradaki sürece dolar TL 45 hedefimiz var. Oraya doğru bekleyeceğiz. Total 3'e baktığımızda Total 3'e baktığımızda buradaki süreçte açıkçası yani çok acımsız piyasa. Hiç, bu yükseliş gelmiyor ama burada 766 benim için tepe nokta gibi düşünüyorum, değerlendiriyorum kendi adıma. Buradaki sürecin aşağı gitmesini bekliyorum hala. Normal şartlarla burası da aşağı yapıyor olması falan tabii ki alt pariteler için olumlu bir şey ama olumluluğu biz göremiyoruz. Ya, ben kendi adıma göremiyorum. Yani %5 bile oynamayan, senaryoda bir şey yapılmaz çok. Normal bizim BIST'e dönsek daha kârlı olacak herhâlde. Bazen de öyle yapmak lazım. Hani parayı oradan oraya döndürmek lazım aslında. Bir dönem onu da söyledim çok ama işlem oraya da belki geçeriz. Yani kendi adıma geçerim, paylaşırım. Buradaki süreç Total 2'de de şu kırmızı bölge 1.4 civarları benim için önemli. Henüz herhangi bir aylık bölgeyi altımıza almadık. Bu da ayrı bir sorun. Yani desteği alamadık da. Adır tarafındaki, senaryo tekrar yukarı yapacak gibi şu bölgelere 7.20'lere gelse bile, çok olumsuz bir senaryosu yok. Bakalım Ethereum, Bitcoin tarafı nasıl? Burada da kırılım olacak geri geliyor, olacak geri geliyor ama böyle işte buradaki seyir gibi de olabilir ama kötü durmuyor. Yani şu bölgeler çalışıp yani şunun bir kere 30'un üstüne atması lazım ki bu daha böyle, yukarı gitmeye istekli olsun. Dominans tarafında Bitcoin'de bu yükselişin, şu bölgeler en fazla işte 59 küsurlara doğru yani şu 95'lere doğru gelse bile artık aşağı yönlü olması mantıklı duruyor. Şimdilik böyle. Herkese bol kazançlar, hayırlı akşamlar. IOTA ile ilgili copytrade'de olan arkadaşlar açısından zaten ben hep bilgilendirme yapacağım. Onunla ilgili sıkıntı yok. Yani kurtaracağız o işlemi. Sürüyor yani yapacak bir şey yok ama işte uykusuz geçiyor günler. Sonuçta ben biraz böyle şey bir insanım, nasıl diyeyim, çok rahat değilim bu konularda. Yani orada görmem, izlemem lazım, çetenin durumunu. Hani bırakıp böyle uzaklaşabilen biri değilim. Emirlerim açık olsa da, bunu bekliyorum tabii ki mecburen ve bu can sıkıcı ama atlatırız bunu da sıkıntı yok. Sadece bazı kurallar aldım bu giriş çıkışlarla ilgili. Bunları asla esnetmeyi düşünmüyorum. Bu saatten sonra, bu da bana ders anlamında güzel oldu diyeyim en azından. Bakalım sonucu nasıl olacak tabii önce bir sonucunu görelim. Herkese bol kazançlar, hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere.